Videoya başlamadan önce strateji oyunu seven gençlere güzel bir tavsiyemiz var. Conflict of Nations. Conflict of Nations, ücretsiz bir çevrim içi PvP strateji oyunudur. Modern küresel savaşta liderlik etmek için oyunun başında, gerçek bir ülke seçip tamamlanması haftalar sürebilen oyunlarda gerçek zamanlı olarak 128 oyuncuya karşı mücadele edebilirsiniz. Hem PC'de hem de mobilde aynı hesapla oynanabilen bu oyunda, tanklarınız, jetleriniz ve nükleer denizaltılarınızla komşularınıza savaş ilan edebilir veya diğer oyuncuların yönettiği ülkelerle ittifaklar kurabilirsiniz. Ardından kendi stratejinizi oluşturup destansı savaşlara katılın. Kim bilir belki de seçtiğiniz ülkenin dünya gücü olmasını sağlayacak şey stratejiniz ve parmaklarınızdır. Ayrıca oyunda geçerli 13.000 altına ve 1 ay premium hesaba sahip olmak için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Size özel oluşturduğumuz oyun odasının linkini ise video sonunda belirteceğiz. 2011 yılında Tunus'ta başlayan bir halk hareketi kısa sürede Orta Doğu'daki tüm Arap ülkelerine yayıldı. Demokrasi ve özgürlük talepleriyle başlayan ve birçok ülkede gerçekleşen bu eylemler zinciri, Arapların uyanışı ya da Arap Baharı olarak adlandırıldı. Protestolar, mitingler, gösteriler ve iç çatışmalar birbirini takip etti. Bunların sonucunda coğrafyada yepyeni bir siyasi durum oluştu. Bu durum, başlangıçta hayal edilenden çok farklı oldu. Olayların başlamasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Orta Doğu özgürleşeceğine, iyice kaosa sürüklendi. Milyonlarca insan sefalete mahkum edildi, yaşadıkları yerlerden göç ettirildi ve acımasızca öldürüldü. At izi, it izine karıştı ve Arap Baharı bazı ülkeler için adeta dondurucu bir kışa dönüştü. Uzun süredir karmaşanın hükümran olduğu Orta Doğu coğrafyası, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerine rağmen bir türlü istikrara kavuşamıyordu. Avrupalı büyük devletlerin dış müdahaleleri, iç savaşlar, mezhep ve kabile çatışmaları, kıtlıklar, ekonomik buhranlar, dini radikalleşmeler, endüstriyel yetersizlikler, sınır sorunları vesaire gibi pek çok şey bölgenin sürekli sorun üretmesine yol açmaktaydı. Bu sorunların başında 21. yüzyıla gelinmesine rağmen bölge ülkelerinin çoğunun hala otoriter liderlerce keyfi yönetilmesi, sosyal adaletsizlik, düşük gelir, hayat pahalılığı ve demokratikleşememe geliyordu. Derinlemesine araştırılması gereken bu 5 sebep, özellikle gençler arasında her geçen gün daha da fazla huzursuzluğa neden oldu. Bazı Arap ülkelerinde haliyle bu rahatsızlığın yansımaları olarak küçük çaplı protestolar yaşandı. Rejimlere ve dümeni elinde tutanlara karşı bu tarz küçük çaplı eylemler coğrafyada çok doğaldı. Lakin 2010'lu yıllara yaklaşırken iletişim imkanları daha önceki dönemlere göre farklıydı. Eskiden kulaktan kulağa yayılan şeyler, internetin ve sosyal medyanın devrimsel gücüyle daha hızlı yayılıyor, görünür hale geliyordu. Artık insanlar Facebook üzerinden örgütlenen gruplar aracılığıyla ya da Twitter vasıtasıyla kendi coğrafyalarında ya da uluslararası arenada yaşananları anında öğrenebiliyorlardı. İşte sosyal medyanın bu gücü, farklı Arap kentlerinde çıkan kıvılcımların bir gün aleve dönüşmesine yol açacaktı. Arap Baharı'nın başlamasından çok daha önceleri Tunus, Mısır, Cezayir, Batı Sahra gibi ülkelerde işçilerin haksızlığa uğraması sebeple lokal protestolar halihazırda mevcuttu. Protestoların tırmanmasının katalizörü Tunuslu Muhammed Bouazizi'nin kendini yakması oldu. İş bulamayan ve yol kenarındaki bir tezgahta meyve satan Bouazizi'nin tezgahındaki mallara 17 Aralık 2010'da bir belediye görevlisi tarafından el konuldu. Tunuslu Muhammed 1 saat sonra üzerine benzin döktü ve kendini ateşe verdi. 4 Ocak 2011'deki ölümü birçok işsizi, aktivisti, işçiyi, sendikalıyı, öğrenciyi, akademisyeni, avukatı ve mevcut sistemden memnun olmayan çeşitli grupları bir araya getirdi ve Arap Baharı'nın fitili ateşlendi. Sokaklara dökülen binlerce insan haklarını aramak için hükümet binalarına ilerlediler. Rejim güçleri orantısız şiddet kullanmasına rağmen olayları yatıştıramayınca 1987'den beri ülkeyi yöneten diktatör Zeynel Abidin bin Ali koltuğunu bırakıp kaçtı ve halk rejimi devirdi. Haberlerde ve özellikle sosyal medyada paylaşılan bireysel başarı öyküleri hızla yayıldı ve insanların yaşadığı coşku yeni bir devrimin müjdecisi oldu. Orta Doğu kentlerinde normal vatandaşlar bir bir ayaklandılar. Protestolar ve isyanlar hızlı bir şekilde Libya, Mısır, Yemen, Suriye ve Bahreyn'e sıçradı. Rejimlere muhalefet eden halk, başlarındaki liderleri devirmek, daha özgür bir ortamda yaşayabilmek adına kazan kaldırdı.
Arap dünyasındaki göstericilerin hepsi bir ağızdan "Aşhab yurid isgat el nizam" diye bağırıyordu. Yani halk rejimi yıkmak istiyor. Bu hareketlenme tüm dünyanın gözünü adı geçen yerlere çevirdi. Avrupalılar ve Amerikan halkı kendilerinden binlerce kilometre uzaktaki bu olayları sosyal medyadan desteklediler. Yaşananlar onlar için ellerine mısır kolu alıp YouTube'dan ya da TV'den izleyecekleri bir reality show'dan ibaretti. ABD, Çin, Rusya ve AB hükümetleri için ise bu olaylar her zamanki gibi bölgeye dışarıdan müdahale etme fırsatı olarak görüldü. Yaşananlar ve yaşanacaklar Orta Doğu'nun parselizasyonundan beri vuku bulan en büyük siyasi olaylardı ve bu fırsatı kaçıramazlardı. Uluslararası aktörlerin de müdahalesiyle güç kazanan birbirinden bağımsız muhalifler, 2011'in Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla Tunus, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Cibuti, Fas, Irak, Bahreyn, Libya, Kuveyt ve Batı Sahra'da harekete geçtiler. Her ülkede ayaklanmalar aynı şiddette değildi elbette. Ama yaşananlar çok geniş bir coğrafya etkilemekteydi. İsyanların giderek alevlenmesi üzerine 11 Şubat 2011 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek gösteriler nedeniyle istifa etti. Devrim, Tunus'taki Zeynel'den sonra Mısır'daki diğer bir diktatör Hüsnü Mübarek'i de alaşağı etmişti. Yemen'de de halk, ülkeyi 1970'lerden beri yöneten Ali Abdullah Salih'e karşı gelip onu kısa sürede görevinden çekilmeye zorlayarak hükümeti devirdi. Libya'daki protestolar 15 Şubat 2011 tarihinde başlamış, yaşananlar iç savaşa evrilmiş, Sirte'nin düşmesi ve Muammer Kaddafi'nin vahşice öldürülmesiyle 20 Ekim 2011 tarihinde sona ermişti. Kaddafi ile beraber bir diktatörün daha üzerine böylece çizik atıldı. Arap Baharı'nın esintisi hızlıca istenileni getirecek gibi görünse de kısa sürede her şey değişti. Yerel halkın demokrasi ve insanca yaşama için uluslararası aktörlerin çıkar için çıktıkları yolda kontrol kısa sürede kaybedildi. Güvenlik boşlukları, terörist gruplar, aşırı şiddet, darbeler, ayaklanmalar, uluslararası müdahaleler bir döngü halinde cereyan etti. İsyan, korku duvarlarını yıkmıştı yıkmasına. Ama alternatifsizlik ya da öne çıkan alternatifin eskiyi aratan icraatları yüzünden statüko bütün despotik formlarıyla geri döndü. Peki, Arap Baharı'nın üzerinden 11 kavurucu yaz, 11 de dondurucu kış geçmesine rağmen neden geriye sadece kitaplar dolusu çıkarılacak ders, kabus ve hayal kırıklığı kaldı? Uluslararası aktörler dahi işin buralara varacağını kestirememişlerdi. Çünkü onlar oyunu kendilerinin kurduklarını sanıyorlardı. Ama yanılıyorlardı. Oyun içeride, yani Orta Doğu'da kurulmuştu. Harici aktörler kendilerine bu olaylarda meşruiyet kazandırma, siyasi ve ekonomik destek sağlama amacına hizmet etmekten başka işe yaramadıklarını gördüler. Büyük devletler bunu daha önce de yapmışlardı. Orta Doğu'nun dinamiklerini görmezden gelerek burayı kontrol etmeye çalışmışlar ve istediklerini alamamışlardı. Şimdi yine aynısı olmuştu. Onlar Arap Baharı'yla başlayan halk ayaklanmasını destekleyerek kendi dümenlerine su taşıyacaklarını sandılar. Fakat Orta Doğu'da kırılmaya hazır, gerilim yüklü pek çok fay hattının olduğunu ıskaladılar. 2011'deki halk ayaklanması işte bu gerilim yüklü fay hatlarını harekete geçirip büyük bir depreme yol açtı. Ve burnunu bu işe sokan herkes az ya da çok enkazın altında kaldı. İşleri çıkmaza sokup deprem oluşturan gerilimin ilki, eskimiş ama Orta Doğuluların alışık olduğu eski tip yönetim mekanizmasıyla Arap entelektüelliğinin sürekli çatışma halinde olması. Entelektüel camia, değişse de sürekli otoriter bir anlayışa evrilen hükümetlerin varlığını kırmak için sürekli mücadele içerisinde ve bu mücadele sürekli yenileniyor. Gücü eline alan bir öncekinden daha baskıcı oluyor ve temel haklar konusunda halkı daha da eziyor. Ki bu şimdiye dek Orta Doğu'nun kaderi oldu. İkinci bir gerilim ise coğrafyada Arap olmayan unsurların, örneğin Kürtlerin ve Berberilerin coğrafyanın yeni düzeninde var olmak istemesi. Diğer bir gerilim ise Türkiye ve İran gibi çevresel güç olarak haritaya müdahale edebilecek ülkelerin uzun süredir dışarıda tutulmak istenmesi. Dördüncü gerilim, otoritenin kaybolduğu ve sınırların dahi geçerliliğinin kalmadığı karmaşık sistemli bu ortamda, devlet dışı aktörlerin yani büyük yatırımlı küresel çaplı şirketlerin
ve ulus ötesi bir güce sahip dini temelli ya da öyle olduklarını iddia eden terörist kategorisindeki örgütlerin bölgede sürekli güçlenmesi. Beşincisi, NATO'nun Çin-Rusya yakınlaşmasına karşı bu coğrafyayı ön cephe olarak görmesi. Altıncı ve en büyük gerilim ise çıkar ortaklığına bağlı esnek ve sürekli değişkenlik gösteren ittifaklar zinciri. Bu karmaşık ittifaklar zincirine bir örneği Suudi Arabistan üzerinden şu şekilde verebiliriz. Fas, Ürdün ve Körfez monarşileri Suudi Arabistan ile ittifak halinde. Oluşan monarşi bloğu, farklı otoriter hayatta kalış metotları ile toplumsal talepleri erteleyerek Arap Baharı'nın etkilerini kendi ülkelerinde en aza indirerek halk devrimini savuşturmayı bildi. Zengin Suudi hanedanı rejimlerden yana tavır almanın yanında, Yemen ve Bahreyn'de ise açıktan İran'la nüfus mücadelesine girip buradaki olaylara doğrudan müdahale etti. Ayrıca Suudiler Mısır'daki yeni diktatör Sisi'ye destek vererek, Suriye ve Irak özelinde Arap Baharı'na bir köşesinden müdahil olan Türkiye ile örtülü olarak rekabete girdi. Türkiye ise özellikle Suudilere karşı Körfez'de yalnız kalan Katar'la yakınlaşırken, Katar, Körfez'de ve Mısır'da Suudilerle çıkar çatışmasına girerken Libya konusunda ortak hareket etti. Sonraki süreçte Türkiye, ekonomik kaygılarla Suudilerle olan bağı tamamen koparmama politikasını benimsedi. Bu gibi değişken ittifaklar ve yakınlaşmalar, coğrafyanın yeniden şekillenme sürecinde suların sürekli yeniden bulanmasına neden oluyor. Bu 6 etmen, 2011'de halk ayaklanmalarıyla başlayan sürecin akamete uğramasının ve hak arayışı olarak başlayan Arap Baharı'nın Arap kışına dönmesinin başlıca nedenleri arasında görülebilir. Sonuç olarak Arap Baharı bu nedenlerin de varlığıyla bir sele dönüştü. Su yatağını bulamadı ve yıkımlara yol açtı. Şiddet döngüsü, rejimleri alt etmek yerine onlar için avantaja dönüştü ve şu gibi yeni siyasi gerçekleri yarattı. Her şeyden önce bu coğrafyada tarihsel köklere sahip mezhepçi hesaplaşmaları canlandırdı. Şiddeti reddeden muhalif damarları bastıran radikalleşme süreçleri yaşandı. El-Kaide çizgisindeki silahlı gruplar palazlandı. Özellikle Suriye ve Libya savaş beylerini doğurdu. Üçüncü aktörler için farklı coğrafyalarda kullanılabilecek bir milis havuzu oluştu. Bir tarafta Müslüman kardeşleri himaye eden Türkiye ve Katar, diğer tarafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin yer aldığı eksen savaşları kızıştı. Değişim süreçleri bu eksen kavgaları arasında boğuldu. Arap Baharı, Türkiye'nin klasik dış politikasında sapmalara yol açtı. Müdahaleci bir çizgi öne çıkarken dış politika giderek militarize oldu. Milis kullanımı da yeni bir enstrüman olarak devreye girdi. Suriye'de iç savaşın çıkması ve Afganistan'da yaşananlar milyonlarca kaçağın Türkiye'ye doluşmasına neden oldu. Ve bunlar hiç şüphesiz kırıldığında bir deprem yaratacak yeni gerilim hatları oldu. Çatışma süreçleri İran'ın daha fazla nüfuz kazanmasına yol açtı. Fakat bu, ABD'nin İran'ı kuşatma siyasetini de tetikledi. Rusya, Orta Doğu'ya döndü. Belli çatışma çözüm süreçlerinde Rus diplomasisi Amerikan diplomasisinin önüne geçti. İsrail, durumdan en fazla fayda sağlayan güç oldu. İşgal altındaki Golan'da hidrokarbon arama çalışmalarını hızlandırdı. Filistin davasının gerilediği bir süreç yaşanırken, ABD koşulları İsrail lehine değiştirme şansı buldu. İran'ın düşman olarak resmedildiği arka fonda İsrail-Arap normalleşmesinin önü açıldı. Kürtler bu dönemin sıra dışı aktörü olarak kendi hikayelerini yazdı. ABD'nin terör örgütü YPG ile ortaklığı, Türkiye ile ittifakı sarstı. Avrupa'nın etki kapasitesi geriledi. Mülteci baskısı Avrupa iç siyasetini şekillendiren temel faktör oldu. Çifte standartlar daha görünür hale geldi. Bazı diktatörlerin Orta Doğu'ya demokrasi vaat eden insani müdahaleci cephenin gözünde daha kıymetli olduğu görüldü. İşte bunlar kışa dönen baharın belli başlı bazı sonuçları. Arap Baharı'nın ülke bazında yol açtığı siyasi olayları incelediğimiz videoların gelmesi için videoyu paylaşıp beğenilerinizle desteğinizi gösterebilirsiniz. Son olarak açıklama kısmındaki linkten Conflict of Nations'a kaydolarak ekrandaki hediyeleri kazanmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden ülkenizi seçin ve zafere giden yolda savaşın.